Karavan sohbet akşamımızdan herkese merhaba. Birinci bölümde bahsetmiştik. Böyle bölüm bölüm gideceğiz. Bu akşam da kısaca bir ön bilgi olması amacıyla hani kendi karavanını yapacaklar için ya da karavan alacaklar için kontrol etmesi gereken bölümlerde kısaca bir şase yapısına göz atacağız. Yani sadece basitçe, çok derine inmeden. Daha sonra bu şase üzerine ağırlık merkezinin ayarlanması, ağırlık dengesinin kurulması ile ilgili bilgi verelim diyoruz. Ondan sonra yine dengeli olarak yolculuk yapabilmek için yola çıkmadan önce yapacağımız şeyler, alacağımız önlemler, dikkat edeceğimiz hususları konuşacağız. Daha sonra da kısa bir shot video atacağız. Shot bölüm yapacağız. Onu ayrı. O da sürpriz olsun. Şimdi bahsetmeyelim. Öncelikle Hasan abi kendi karavanını yaparken kullandığı şase yapısından biraz bahsedecek. Gerçi onu dediğin gibi sen yine görüntüye verirsin. Aktaralım. Evet, daha biz burada aynı şekilde konuşuruz. Düştüğümüz bir hata vardı. Bu hatayı düzelten, tamamen teknik altyapısı mükemmel ve yardımcı olmaya çalışan bir firma vardı. Bizi de yanlıştan döndürdü ve biz buradan sonra biz de artık insanları yanlıştan döndürmek için böyle bir kısa bir bilgi verelim dedik. Aslında ana konumuz ağırlık dengesi. Önce şaseyle ilgili bilgi vermesi için sözü Hasan abiye bırakayım ben. Evet, ben de herkese merhaba, hoş geldiniz tekrar. Bizi tekrar tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım ilk videomuzdan sıkılmamışsınızdır. Biraz uzun tutmak zorunda kaldık. Bir ara bölsek mi bölmesek mi diye düşündük ama sonrasında genel konular çok birbirinin içine girdiğinden dolayı bölmesek daha doğru olur diye düşündük. Orçun'un dediği gibi biz bugün ilk olarak şase konusunda bir kısa bilgi vermek istiyoruz. Yani bizim başımızdan geçen, kendi karavanını yapmak isteyen arkadaşların da muhtemelen benzer hataya düşenler çoktur. Çünkü Facebook'ta görüyorum. Geçenlerde bir tane Facebook'ta yine bir paylaşıma denk geldim. Benim düştüğüm hatanın aynısına düşmüş arkadaş. Özelden yazdım. Olması gerekeni ona anlattım. Şimdi bizim düştüğümüz hata şuydu. Karavanın altına herhangi bir şase koymayı akıl etmedik. Yani demir profilden işte 3,5 metreye 2 metrelik bir alt şase demeyelim buna. İskeletin alt kısmının üzerine karavanı imal edecektik. Ok içinde şöyle bir üçgen çizip üçgenin ucunu kapline arabaya irtibatlandırmak amacıyla şöyle bir bağlantı yapmıştık. Firmanın ismini de verelim. Yani reklam amaçlı değil, kendilerine hem teşekkür etmiş oluruz. Bizi de bir yanlıştan döndürdüler. Hem de burada teşekkür etmek ve diğer firmaları da aslında bu konuda biraz daha nasıl diyeyim sana, teşvik etmek amaçlı. Yani insanlar konuda tecrübesi olmayabilir. İşte biz size şöyle bir şase yaptırmak, şöyle bir işte iskelet römork yaptırmak istiyoruz. Hani dediğinde yani her denilene değil de biraz yorumunu katıp ya böyle böyle olur gibi insanları bilgilendirmek çok önemli. Buradan teşekkür amaçlı bir anlatım olacak şimdi. Buyur yine Hasan abi, devam edebilirsin. Ben de teşekkür ederim sana. Şimdi Kandil Römork Zeynel Bey, İzmit'te şase yaptıracak bir firma bulamadık. Belki bizim o günkü eksikliğimizden dolayı ya da bize yapmak istemediler. Çünkü kritik bir dönemde pandemiden önce bu işin içine girmiştik biz. Pandemi döneminde biraz daha ön plana çıktı. Herkes kendi karavanını yapmaya başladı. Yeni bu işin ticaretini yapmaya başlayan yeni firmalar ortaya çıktı. Neyse, uzatmayayım. Firmadan bizim istemiş olduğumuz, ekranda da göstermiş olduğumuz şu şase yapısında dediğim gibi herhangi bir karavanı taşıyan şase yok. Karavan direkt alt profil iskeletin üzerine bağlıydı ve tek noktadan, yani burada aslında 3 nokta gözüküyor ama yatay eksende baktığımız zaman kırılma noktası olarak tek bir noktaya karavanın ağırlığı biniyordu. Bu yolda
herhangi bir işte kasis geçme anında, işte rampa çıkarken, rampa inerken bu tehlikeli bir, Evet. sıkıntılı Tüm bir yük durumdur. şuradaki kaynağa biniyor yani. Tüm yük buradaki kaynakta. Evet. Sonrasında bizi Zeynel Bey şöyle bir, yani olması gereken bu. Tabii bu arada şasenizi TSE belgeli, O1 belgeli direkt hazır satılan bir şase alırsanız bütün bunlarla uğraşmanıza gerek yok. İsim vermeyelim. Kurumsal büyük firmalar var. Şase satan Türkiye, ithal firmalar var. Kendi şasesini yapmak isteyen insanlar için konuşuyoruz. Karavanın iskeletinin altında şu kırmızıyla göstermiş olduğum bölge, bıçak tabir ediyorduk değil mi bunu? Evet. Kendi aramızda. Evet. Bu şasenin üzerine, şurada daha net göstereceğim aslında. Kırmızı çizgiler 80'e 40'lık profil ve bu profilin üzerine bizim yine almış olduğumuz Dingil. ithal dingili yerleştirmiş olduk ve bu bizim ana şasemizi oluşturmuş oldu. Ana şasenin üzerine karavanın alt iskeletini yerleştirdikten sonra inşa ettik. Böylece Yük taşıyıcı şase oldu. yük taşıyıcı şase oldu. İlk şasede tek noktadan yük binerken burada biz yükü 4 ayrı noktaya dağıtmış olduk. Şase konusunda özellikle üretim yetkisi olan, TSE belgesi olan ve size O1 belgesi ya da O2 belgesi verebilen firmaları tercih etsinler ama dediğim gibi ithal veya yerli hazır marka bir şase de tercih edebilirsiniz. O zaman zaten bütün bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Evet. Şaseyle alakalı Ya söyleyeceklerim ille de kendim yapacağım veya kendim imal edeceğim diyorsanız da kesinlikle buna dikkat edin. Yani karavanın iskeletinden bağımsız bir şase oluşturun ki yükü taşıyan, hani dingilin bağlandığı, ki burada dingil bağlamasına ayrı bir tırnak açayım. Kesinlikle dingil vidayla bağlanır. Kaynakla bağlanmaz. Araçlarımızda da görürsünüz zaten her şey vidalı bağlantıdır. Evet. Kaynaklı olmaz. Yani yükü taşıyacak dingilin bağlı olduğu şase karavanın kupasından, iskeletinden bağımsız olmalı ve bu üzerine sabitlenmeli. Yani bu konuda çizim konusunda veya işte şase modelleme konusunda destek isteyebilirsiniz. Hasan abiye özel mesaj atıp hani size örnek göndermesi açısından destek isteyebilirsiniz. En azından fikir olur. Hani tecrübeden faydalanabilirsiniz diyelim. Buradan geçelim. En önemli konu ağırlık dengesini oluşturma. Kendi imal edenler için yine tabii ki söylüyoruz bunu. Yani Ağırlık dengesini oluşturmada özellikle dingilin ön kısmına biraz daha ağırlık verilmeli. Ve dikkat edilecek en önemli husus çeki okuna, yani arabanın çeki demirine ve kaplinin daha doğrusu arabanın çeki demirine uyguladığı ağırlık kuvveti burada önemli konudur. 50 ila 70 kilogram arasında bir yük basacak şekilde ağırlık hesabınızı yapmanız gerekiyor. Yerleşim konusunda zaten aşağı yukarı kendi mantığınızda bulacaksınız. Yine Hasan abi biraz da tarif etsin o konuyu da. aslında ikimizin de bilmiş olduğu konular. Böyle biraz Söz hakkı olsun. hakkını paylaşmış oluyoruz. Yoksa ben daha çok biliyorum bu konuyu değil. Orçun da anlatabilir ama madem sözü bana verdin, ben devam edeyim. Türkiye'de kullanıcıların çoğu %80'i 3,5 metre ile 4 metre arasında Evet. karavanlar, 750 kilogram altı diye satılan, Evet. ama hiçbirinin de kullanımda 750 kilogramın altında kalmayan karavanlar kullanılıyor. Bu da işte O1 ve O2 belgesi ile alakalı kaygıdan dolayı herkes karavanı boş olarak tartıyor, üreticiler. Ve tamam, ben sana işte 750 kilogramın altında bir karavan verdim ama sonra işte güneş paneli de geliyor, bilmem ne geliyor, işte su deposu geliyor vesaire. Uzatmayalım konuyu. Konuyu uzatmayalım. Şuradan ben rica edeceğim. Şu ve bastığı az bir şey kapatabilir miyiz abi? Biraz Alta ateş basıyorum, ortaya değil mi? basılı tutuyorsun. Basılı Off tutuyoruz. yazacak. Tamam. Okey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ortada bir işte çeki demirine yüklenmesi gereken bir ideal ağırlıktan bahsediliyor. İşte 50 kilogram diyen var, 70 kilogram diyen var. Bu tamamen sizin aracınızın sınıfıyla alakalı. Yani B, C, D sınıfı diye tabir ediyoruz.
750 kilogram civarında karavanları çekmek için genelde C sınıfı araçlar tercih ediliyor. 50 kilogram, 70 kilogram da şuradan geliyor. C sınıfı bir aracın bagaj kapasitesi var. Yani bagajına yükleyeceğiniz, yolculuk esnasında 2 valiz koysanız, bir de işte köye gittiniz, bir çuvalda elma attınız vesaire falan, aşağı yukarı bagaj kapasiteniz 50 kilogram gelir veya gelmez. Sedan araçlarının bagajında çimento taşıyan insanlar da var. Benim dayım 2 tane 50 kilo çimentoyu kendi arabasının arkasında taşıyor. Evet. 3 tane 4 tane de taşır ama arkası çöküyor. Kaplin taşıma kapasitesi aracın büyüklüğüyle alakalı bir durum. 70 kilogramlık çeki demirine etki eden yük aynı zamanda karavanın kontrolünün de arabaya geçmesine neden oluyor. Finlandiya Eğitim Bakanlığı'nın yıllık müfredatını inceledik. Şöyle de bunu da dengeye alabilirsek buraları biraz hızlı da sarabiliriz aslında. Yani fazla da üzerinde kasmayalım. Karavanlar basit, neydi bu? Basit tahterevallidir. Bunun ismini unuttum ya. Neydi karavanlar? Basit tahterevalli demeyelim. Basit kaldıraç makineleridir. Evet. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu. Şimdi şuradan bir yük bulalım. Ağır yük mü istiyorsun? Ağır abi? bir yük bulalım. Ha, şurada bir araç varmış. Buna biz yük diyelim. Buna da başka bir yük diyelim. Ona da yük Bizim diyelim. çocukların oyuncakları. Onu da buraya koyalım. Yük. Şimdi burada 2 birimlik bir yük oluştuğu zaman buradan bir kuvvet etki etmemiz lazım ki bunu dengede tutalım. Dingilin önü ve arkasındaki ağırlık eşit olduğu noktada aslında dengede oluyor. Karavan dingilinin önü ve arkasındaki ağırlık dengede kalırsa aracımıza dengesizlik katmasına neden oluyor. Çeki demirinde hiçbir etki eden kuvvet olmadığını farz edersek yoldaki herhangi bir kasiste, rampa inişlerinde, rampa çıkışlarında karavan kendi içinde stabil dengede olduğu için sürücünün frene basmasında ya da hafif hızlanmalarında karavan aracı etki etmeye başlayacak. Dolayısıyla 70 kilogramlık yük buraya baskı etmesi gerekiyor ki araç karavana karşı hakimiyet kazanmış olsun. Hangi araç hangi karavanı çeker? Yani aracınızın ağırlığı karavanın ağırlığından yaklaşık %30 yüksek olduğu noktada zaten o aracı imal edenler Evet. onun motor hacmini ve işte tork değerlerini, beygir güçlerini de optimumda tuttuklarından dolayı aracınız eğer yüklü karavanınızın ağırlığından %30 kadar Evet. daha ağır ise gönül rahatlıkla Yani çekebilirsiniz. burada aracın motor gücüyle alakalı bir konu değil. Ondan bağımsız olarak şöyle bir şey var. Karavan araçtan ağır olduğu takdirde karavan aracı yönetmeye başlayacaktır. Yani burada aracınızın karavandan ağır olması gerekiyor. Yani tutup siz burada işte 2,5 tonluk, işte 5,5-6 metrelik bir karavanı ağırlığı 1000 kilogram, 1050 kilogram olan bir araçta çeker misiniz? Evet, çekersiniz. Ama hakim olamazsınız. Hakim olamazsınız. İşte bir viraj, bir rampa inişi, yolda ani manevra yapmanız gereken durumlar, yanınızdan geçen büyük araçların oluşturduğu rüzgar, doğal rüzgar, yani bunların hepsinden çok olumsuz şekilde etkilenirsiniz. Yani burada çekici olan aracımız güçlü olması gerekiyor. Yani ağır olması gerekiyor. O yüzden de bu da önemli. Yani asıl kumandayı verecek olan kütle olarak daha fazla ağırlığa sahip olmalı. Hazır bu düzeneyi buraya koymuşken karavan yanaştırma konusunda da küçük bir gösteri yapalım mı? Sonra mı gösterelim? O sonra ya. Ne ara? Tamam. Uzak mı? Tamam. Buraları kes.